Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Kingshot'ta en önemli konulardan birini işleyeceğiz bugün. Oyundaki en değerli şey kahraman donanımlarımız ve bu videoda kahraman donanımlarımızı nasıl doğru bir şekilde yükselteceğiz. Çok büyük hatalar neler? Ya bazı hatalar var ki oyunu bırakmanıza bile sebep olabiliyor. Oyun başına yaptığınız kaynakları inanılmaz yanlış harcayabiliyoruz. O yüzden arkadaşlar bu videoyu eyaletinizdeki, sunucunuzdaki arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü gerçekten hesaplar çöp olabiliyor. Harcanız malzemelerin çoğu çöpe gidiyor. O yüzden bu konu çok çok değerli. Kingshot videosu çok fazla çekmiyorum ama bu tarz önemli konuları çekmek istedim. Çünkü canlı yayınlarda ve videolarda arkadaşlar sürekli yorum yazıyorlar. Onları kırmak istemedim. Şimdi öncelikle şundan size bahsedeceğim. King Shots ya da Whitehouse Survival bu tarz oyunlarda 5 tane mesela bizim kahramanımız var. 10 tane 20 tane kahramanımız var. Ama bu tarz oyunlarda arkadaşlar ayı avına katılırken ilk 3 kahramanla rally açıyoruz. Şato Savaşı, Kale Savaşı. Yani tüm etkinliklerde sadece 3 tane kahraman geçerli oluyor. Bir tanesi piyade, bir tanesi nişancı, bir tanesi ise süvari. Yani 3 kahraman dışında dördüncü ya da beşinci kahramanı gönderemiyoruz. O yüzden bizim için en değerli şey 3 kahraman olacak. Yani kahraman donanımında aynı şekilde sadece 3 tane kahraman da yükselteceğiz. Bir tane piyade donanımı yapacağız. Bir tane nişancı donanımı, bir tane ise süvari donanımı yapacağız. İleride bu kahramanları kullanmasak bile bunların yerlerine daha güçlü kahramanlar gelse bile şuradan çıkar deyip yeni gelen kahramana taktığımızda onu direkt aktarıp kullanabiliyoruz ve herhangi bir problem yaşamıyoruz. Şimdi dördüncü ve beşinci kahramanı da arenada kullanabiliyoruz ve kullanıyoruz. Onun için de birkaç ekstra bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle piyadeye geliyorum. Piyade donanımınız nasıl olması gerekiyor? Bizim için oyun başında ilerleyen zamanlarda kesinlikle değerli olan bu mitik yani sarı renkli donanımlar arkadaşlar. Öncelikle piyadenin 4 tane donanımını yaptık diyelim. Bunun önem sırası şu şekilde. Eldiven ve göğüslük. Yani zırh diyeyim buna. Aynen. Eldiven ve zırh. İlk başta değerli olanlar bunlar. Değerli olma sebebi piyade sağlığı veriyor. Savaşlarda arkadaşlar piyadeler ön hatta durur. Sağlık ve savunmaları ne kadar yüksekse o kadar hayatta kalırlar. Mızrakçı yoktu burada, çok pardon. Süvari ve nişancılar ise arka hatta yer alıp ön taraftakilere hasar vururlar. Yani piyadeniz ne kadar çok hayatta kalırsa arka tarafınızdaki hasar veren birimleriniz karşı tarafa, rakibinize çok daha fazla hasar verir ve savaşı kazanmanızı sağlar. Piyadeleriniz bittiği anda savaşı kaybettiniz diyebiliriz. Amaç yani bu oyunda karşı tarafın piyadelerini yok etmek diyebilirim. Şimdi ilk başta bu iki donanımı mitik olarak arena mağazasından aldık. Daha sonrasında nişancıya geliyoruz. Zaten paket aldığınızda nişancıları direkt veriyor. Paket almayan arkadaşlar için ise nişancı ve süvaride değerli olan iki tanesi. Bir tanesi kask, yüz koruması. Diğeri ise bot yani ayakkabımız. Çünkü bunlar bize öldürücülük veriyor arkadaşlar. Süvaride de aynı şekilde kask ve ayakkabı. Bunları aldıktan sonra diğer yanlarındakini de sırayla kafanıza göre alabilirsiniz. Ama hangisi daha değerli derseniz öncelikle nişancının yan taraflarını alın. Çünkü nişancılar arka tarafta karşı tarafın süvarileri %20 ihtimalle nişancılarınıza hasar vurabiliyor. O yüzden bunların sağlığı da değerli, çok da kötü değil. Şimdi piyadeye geldiğimiz noktada arkadaşlar şu kaska bakıyoruz, öldürücülük veriyor. Ayakkabıya bakıyoruz, öldürücülük veriyor. Eldivenle göğüslük ise sağlık veriyor. Her zaman söylediğim gibi piyadede sağlık ve savunma değerli olduğu için arkadaşlar donanımları tam olarak bu şekilde yükseltmeniz gerekiyor. Bakın ben eldiven ve göğüslüğü 70'e getirmişim. Yan tarafları 20'de bırakmışım. 20 yeterli bir seviyedir. Özellikle düşük yatırımlı oyuncular için. Bu anlattığım şeyler balina ya da full artı full hesap yapacak inanılmaz paralar atan balina arkadaşlar için çok daha farklı. Yani temel mantığı aynı ama onlarda farklı detaylar da var arkadaşlar. Onlar için ekstra video çekemeyeceğim ya da anlatamayacağım. Onlar için de özel koçluk yapıyorum. Instagram, Telegram ya da Discord adresimden benimle iletişim kurabilirler. Şimdi piyadelerimizin dediğim gibi sağlıklarını ikisini eşit bir şekilde 70'e getirdim. Ve burada usta işi dövme var arkadaşlar. Bu usta işi dövmelerinizi etkinlik gelmeden kullanmayın. Etkinlikte puan almak için kullanın.
Onun dışında bunların seviyelerini yükselttiğiniz TP, bu geliştir kısımları herhangi bir etkinlikte puan vermediği için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve aynı şekilde bir donanımı eğer yanlış bastıysanız bunun üstündeki şeyleri sıfırlayabilirsiniz. Mesela şunu çıkaralım. Hemen bakın, onu çıkardıktan sonra buradaki herhangi bir donanıma tıklıyorum. Burada işleme yazıyor. İşlemeye bastıktan sonra buna tıkladığımda diyor ki buna harcadığın tüm TP'yi sana ücretsiz bir şekilde vereceğiz diyor. Ama o demirci çekicini buna basarsanız arkadaşlar size bunun yarısını verecek. Şu an bu bir seviye olduğu için muhtemelen böyle ama evet, bakın, demirci çekişlerin %50'si. Eğer siz bu demirci çekişlerinizi hatalı bir şekilde bastıysanız, 100 tane kullandıysanız basmak için size 50'sini geri verecektir. Ve bu demirci çekişler oyundaki en değerli şeylerden biri arkadaşlar. O yüzden bu videoyu izleyin, izlettirin, paylaşın. Videoyu beğenip de yorum yaparsanız sevinirim. Bu arada bu videoya 500 beğeni gelirse, yani 500 tane Kingshot oyuncusuna ulaşırsam, çok değerli araştırma merkezi videosunu ve daha çok değerli petler ve diğer binalarla alakalı ve savaş mekanikleriyle alakalı detaylı videolar çekeceğim. Bu videomuzun hedefi 500 beğeni. Şimdi dediğim gibi, eğer yanlış bastığınız bir şey varsa seviyesini buradan sıfırlayıp diğerlerine aktarabilirsiniz. Herhangi bir kaybınız olmuyor. Ama dediğim gibi usta işlerine dikkat edin, yarısı kayboluyor. Piyadenin doğru basılışı bu şekilde. Peki süvari ve nişancıda nasıl olacak? Nişancı üstünden anlatıyorum. Süvaride de birebir aynı zaten arkadaşlar. Süvaride de tam tersi. Dediğim gibi sağlıkta çok işimiz yok. Nişancıda sağlık değerli ama yine çok ön planda olan bir şey değil. Burada da öldürücülükleri yükseltiyoruz. Aynı şekilde ayakkabında öldürücülüğünü yükseltiyoruz. Ve bunların esans taşlarını, daha doğrusu pardon, çekiçlerine eşit bir şekilde yükseltiyoruz. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Şöyle örnek gösterebilirim. Piyade her zaman nişancı ve süvariden daha ileride olmak zorunda. Bakın, ben burada 70-75 yapmışım. Bunları 60-60 yapmışım. Süvari ise 50-50 yapmışım. Her zaman piyade önce, nişancı ikinci, süvari üçüncü gelir arkadaşlar. Bunların çekiç mantığı da var. Şu yanlara hiç basmayacaksınız. Bunu bilerek hatalı olsun diye ben bastım videodan önceki, size göstereyim. Ee, Bunları mesela 4-2 ya da 6-6, 7-7, 8-8 ikisini yaptıktan sonra arkadaşlar, bu usta işi çekiçleri, daha sonrasında ilk başta bu eldiveni 10 yapacaksınız. Bu sonrası 8'de kalabilir. Aynı şekilde burada da nişancı ve süvaride de ilk başta bunu 10 yapacaksınız. Şu aşağıdaki seviye 2 yazan çekişle bastığınız yere. Bu aşağıdaki bot 8 seviyede kalabilir. Öncelik her zaman başlıktır. Süvaride de her zaman öncelik başlıktır. Piyadede ise öncelik eldivendir. Peki biz bu ilk 3 kahramana bunları bastığımızda ne oluyor? Diğer kahramanlardan çıkarıp sıfırlarsanız sizin burada gücünüz azalacaktır. Ya ben bu adamın dediğini yaptım ama bak ben gücüm azaldı. Muhtemelen bir şeyleri yanlış biliyor diye düşünebilirsiniz. Ama emin olun arkadaşlar, bu oyun o şekilde ilerlemiyor. Burada gösterilen 49 milyon, 50 milyon, 10 milyon, 20 milyon, 100 milyon sayıdan ibaret. Önemli olan savaşlarda istatistiklerdir. Burada gördüğünüz istatistikler. Hemen şöyle göstereyim. Eğer siz burada rakibinize kıyasla donanımlarınızı daha doğru basarsanız, karşı taraf diyelim ki eşit bastı. Hem piyadenin saldırısını yükseltti hem savunmasını yükseltti. Ama siz sadece savunmasına öncelik verdiğiniz için siz çok daha yüksek seviyeye getireceksiniz ve daha yüksek savunma alacaksınız. Ve inanın, savaşlarda piyade saldırısı ya da piyade öldürücülüğü hiçbir işe yaramıyor. Oyundaki en boş şeylerden bir tanesi süvari savunması ve süvari sağlığı. Bunlardan kaçının arkadaşlar. Önceliğimiz piyade sağlığı, daha sonra piyade savunması, sonra süvari saldırısı, süvari öldürücülüğü. Önce öldürücülük daha değerli. Okçu öldürücülüğü ve okçu saldırısı. Önem sırası bu şekilde gidiyor diyebilirim. Hemen şimdi şöyle tekrardan kahramanlarımıza gelelim. Siz şimdi bu 3 kahramana geldiniz. Benim yaptığım gibi donanımları eşit bir şekilde yaydınız ve doğru bir şekilde bastınız, yükselttiniz. Bu sefer de şöyle bir sorunla karşılaşabilirsiniz oyun başında ve ortasında. Arenadaki kullandığınız diğer iki kahraman çok hızlı ölüyor ve fazla hasar vuramıyorsa, diyelim ki bunlarda mor donanımlar var bu şekilde. Bunları da eşit bir şekilde arkadaşlar her birine 25 seviye, 30 seviye falan basabilirsiniz. Diğer iki tane arena kahramanınızda morları koydunuz. 30'ar seviye falan basın, kalsın, yine arenada işinize yarar. Herhangi bir savaşa katılacağınız zaman bunların üstünden çıkarsınız, o seviyeleri sıfırlarsınız.
Daha sonra büyük bir savaşa katılacağınız zaman tekrardan onlara aktarırsınız. Zaten bunu ücretsiz bir şekilde yapabildiğiniz için ve herhangi bir kaybınız olmadığı için herhangi bir şey kaybetmeyeceksiniz. Hani ben oyun başında arenada da sıralamaya gireyim, puan kaybetmeyeyim, oradaki ödülleri de maksimum seviyede alayım diyorsanız, arenada kullandığınız artık hangi iki kahramanı kullanıyorsanız onlara da biraz seviye basabilirsiniz. Ama dediğim gibi sakın gidip şuradaki demirci çekiçlerine basmayın. Bizim diğer oynadığımız Whitehouse Survival'daki oyuncuların yaptığı en büyük hata bu. Bildiğiniz gibi bu demirci çekişleri ayı avından geliyor. Oyunda paketleri çok pahalı. Şimdiye kadar biriktirdiğiniz demirci çekişlerini de gidip de oralara yanlış yerlere basıp heba etmeyin, çöpe gitmesin. Yani çok kafanızı karıştırmadan tek tek tane tane anlatmaya çalıştım. Umarım kafanız karışmamıştır. Anlamadığınız bir nokta varsa yorumlarda yazın ama bu konuyla alakalı. Diğer ya da çekmemi istediğiniz videolar, etkinlikler varsa arkadaşlar onları da yorumlarda yazın. Dediğim gibi 500 beğeni yani Kingshot'ta 500 oyuncuya ulaştığını gördükten sonra yeni videolarda çekmeye devam edeceğim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kingshot videoların devamı gelmesi için sunucunuzda veya elinizdeki oyuncularla videoyu paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.